İnsanlığın en kutsal ikinci gezegeninin Adeptus Mechanicus'un kalbi olan Kızıl Mars'ın altında 10 bin yıldan uzun süredir zincire vurulmuş bir tanrının yattığını ve bütün bir dinin farkında olmadan o tanrının kabuslarına tapındığını ve bütün varoluşunun temelinde karanlık, çok karanlık bir yalanın yattığını biliyor muydunuz? Oturun ve bir yerlere tutunun. Çünkü bugün sizlere anlatacağım öyle bir sır ki ifşa olduğu gün benim Engizisyon'daki kellem giderken imparatorluk da ikiye bölünebilir. Bendeniz Engizitör, vazifesi gereği bilmemesi gereken şeyleri de bilirim ama bu defa anlatacaklarım bizzat imparatorun 10 bin yıldır en derin mahzenlerde sakladığı ürkütücü bir hakikat. Mars'ın Noctis Labyrinthus'u altında uyuyan Void Dragon ve bütün Colt Mechanicus'un üzerine kurulduğu o muazzam yalan. Hazırsanız perdeyi aralıyorum. Önce mekanı taşıyalım. Çünkü mekanın kendisi başlı başına bir dehşet. Kızıl gezegenin engin vadilerinde Valles Marineris denen devasa bir kanyon sistemi var. Ve bunun batı ucunda birbirine geçmiş vadiler, çöküntüler ve yarıklardan oluşan uçsuz bucaksız bir labirente andıran bir jeolojik yapı bulunuyor. Bu labirentin adı Noctis Labyrinthus, yani gecenin labirenti. Noctis Labyrinthus, Mars'ın en yasak, en derin, en lanetli bölgesi. Mechanicus'un sayısız magosu, tek priesti, kaşifi bu labirente girmeye çalışmış ve çoğu ya geri dönmemiş ya da geri döndüğünde artık kendisi olmaktan çıkmış. Çünkü bu labirent sıradan bir mağara sistemi değil. Burası aklın ve fizik kurallarının olmadığı bir yer. Şöyle anlatayım. Labirentin koridorları sabit durmaz. Sanki canlılarmış gibi yer değiştirirler. Bir Mars haritacısının bugün kaydettiği bir yapı, ertesi gün öylece yok olabilir. Mesafeler hiçbir mantığa sığmayan biçimde uzar ve kısalırlar. Işık o uçurum tarafından adeta yutulur. Sessizlik öyle mutlaktır ki insanın ruhunu adeta boğar. Düşüncelerinizi duyabilir olursunuz. Radyasyon ölçümleri bilinen bütün mantığı hiçe sayan dalgalanmalar gösterir. Hiçbir data vault ya da cogitator buradan toplanan verileri işleyemez. Mars'ın o en gelişmiş cihazları, o kahin makineleri, o Cognis engine'leri labirente girdiklerinde feci şekilde arızalanırlar. Makineler adeta çıldırır. Mechanicus'un kutsal saydığı makine ruhları tabiri caizse panikleyip iflas ederler. Daha da ürkütücüsü derinlerde makinelerin çoktan kaybolduğu sanılan kadim binary dillerde birbirlerine fısıldadıkları duyurulur. Hiçbir imparatorluk arşivinde karşılığı olmayan, duyulmaması gereken seslerle konuşurlar. Şimdi durup düşünün. İnsanlığın teknolojiye taptığı, makineyi kutsadığı gezegen Mars ve o gezegenin tam altında makinelerin delirdiği, mantığın çöktüğü bir bölge. Bu bir tesadüf olamaz. Bu bir labirentten ziyade bir cevher ama aynı zamanda bir hapishane. Peki içinde ne var? İçindekini anlamak için zamanın başına, evrenin en başındaki savaşa gitmemiz gerekiyor. War in Heaven'a. 40K timeline'ımı izleyenler bu dönemi hatırlayacaklardır. İnsanlık daha ortada yokken galaksiye iki kadim güç hükmediyordu. Bir tarafta Old Ones yani kadim olanlar, Warp'la yani Immaterium'la iç içe yaşayan yaşamın efendisi varlıklar, diğer tarafta ise Ktan yani yıldız tanrıları. Ktan neydi diye hatırlamak isterseniz, enerjiyle, maddeyle beslenen, yıldızların özünü emen, ne tam semavi ne de tam anlamıyla fiziksel olan varlıklar. Necron videomu izleyenler bu ismi hatırlayacaktır. Çünkü Necronların trajik hikayesinin merkezinde de bu yıldız tanrıları yatar. Semavi olsalar da fiziksel olarak galaksi üzerinde çok büyük güç sahibidir Ktan. Ancak çok önemli bir zaafları vardır. Psişik güç. Çünkü canlıların yaşam enerjisinden beslenseler de Warp onların asla var olamayacağı, nefret ettikleri bir boyuttur. Onlar maddenin efendisidir, ruhun değil. İşte bu detayı aklınızın bir köşesinde tutun çünkü bütün hikayenin kilidi bu zaafta saklı. Ve bütün kıtanların içerisinde en sinsisi, en zekisi, en tehlikelisi Void Dragon'dı. Kadim metinlerde başka bir adla da geçer. Magladroth.
Void Dragon kıtanların mucidiydi. Onların icat ustası denebilir. Nekronların sahip olduğu akıl almaz teknolojinin neredeyse tamamı bu varlığın eseriydi. Yok edilmesi imkansız savaşçılar, gerçekliğin yasalarını eğip büken cihazlar hepsi onun zihninden çıkmıştı. Ve en korkuncu da bir projeydi. Yerden göğün sınırlarına kadar uzanan sütunlar. Nekron pylonları. Bu pylonları biraz açmam lazım. Çünkü hem dehşetin ölçeğini gösteriyorlar hem de ileride Keyda'ya, Era Indomitus'a bağlanacaklar. Void Dragon'ın bu pylonları tasarlamasının özel bir amacı vardı. Warp'u susturmak. Düşünün, kıtanın tek zaafı Warp'tu değil mi? Peki ya o zaafı tamamen ortadan kaldırabilseydiniz? Pylonlar da tam olarak bunu yapıyorlardı. Belirli bir bölgede Warp'u etkisiz hale getiren, gerçek uzayı imateriumdan koparan null zone denen boşluk alanları yaratıyorlardı. Bu alanların içinde Old Ones ve onların psişik ordularının gücü kuruyup gidiyordu. Çünkü güçlerini Warp'tan alıyorlardı ve Warp'a erişimleri bu bölgede kesiliyordu. War in Heaven'ı kazanmak için kıtanın attığı en büyük adım, başladığı en büyük proje buydu. Ama Void Dragon'ın asıl planı çok daha büyüktü. Bu pylonları galaksinin dört bir yanına sayısız dünyaya yerleştirmek üzere devasa bir proje başlattı. Peki neydi nihai hedefi? Bütün galaksiyi bir null field'la kaplamak, Warp ile fiziksel evreni birbirinden tamamen koparmak istiyordu Void Dragon. Yani Warp'a bağlı her varlık için kainatı yaşanmaz kılacaktı. Tam, eksiksiz, mutlak bir kıtan zaferi için gerekli olan buydu. Bütün ruhani evreni susturmak. Düşünsenize o kadar korkunç ve kuvvetli bir varlık ki bu, ruhsal evreni tamamen kuşatıp susturacak vizyona ve güce sahip. Bu plan neyse ki hiç tamamlanmadı. Eldar tanrısı Vol, Blackstone Fortress denen korkunç silahları ya da uzay istasyonu diyebileceğimiz varlıkları kullanarak Void Dragon'a saldırdı ve onu parçaladı. Proje yarım kaldı. Ama galaksiye saçılmış o pylonların en azından bir kısmı hala ayakta. Ve bunların en meşhurları nerede biliyor musunuz? Cadia'da. Evet, düşüşünü anlattığım ve bu düşüşle galaksiyi ikiye bölmeye kalmayıp bir çağı kapatırken bir diğerini başlatan meşhur gezegen. Cadia'nın binlerce yıl boyunca Eye of Terror ile bağlantılı tek açık yolu tutabilmesinin sebebi üzerindeki o kadim pylonlardı. Kimsenin nasıl çalıştığını bilmediği, kimsenin yıkmaya cesaret edemediği muazzam taş sütunlar meğer bir yıldız tanrısının galaksiyi susturma planından arta kalan parçalarmış. İşte 40K'nın o muhteşem ironisi, imparatorluğu 10.000 yıl boyunca koruyan şey aslında bir düşmanın silahıydı. Orada Xenos'taki arkadaşlar bunu duysalar ne derlerdi acaba? Peki Void Dragon parçalandıktan sonra ne oldu? İşte burada Nekronlar devreye giriyor ve hikaye daha da karanlıklaşıyor. Bu arada 50 TL gibi aşırı düşük bir ücretle kanal destekçileri arasında yerinizi alabilir ve video sonu credits'te adınızın geçmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanal destekçisi üyelerimiz her geçen gün daha kalabalık hale geliyor. Benden söylemesi. Nekronlar, yani eski adlarıyla Nekrontyr bir zamanlar kıtanın kölesiydi. Yıldız tanrıları onları kandırmıştı ve biotransference yani biyotaşınım denen bir süreçle hastalıklı ve ölümlü bedenlerini yaşayan metalden ölümsüz bedenlerle değiştirmişlerdi. Ama bu takasta ruhlarını, iradelerini, benliklerini kaybetmişlerdi. Nekron videomda anlattığım bu trajik dönüşüm işte buydu. Sonsuz yaşam karşılığında kaybolan benlikler. Ama Nekronlar sonunda War in Heaven'ın bitişinde kıtana nihayet baş kaldırdılar ve binbir zorluğun üstesinden gelerek onları paramparça ettiler. Dikkat edin, öldüremediler. Çünkü bir yıldız tanrısını tamamen yok etmek gerçekliğin dokusuna zarar verir ki bu kainatın kendisine geri dönülemez hasarlar verebilir. O yüzden onları öldürmek yerine parçaladılar. Her bir kıtanı Shard adı verilen parçalara böldüler ve bu parçaları farklı Nekron hanedanları arasında paylaştırdılar ki bir daha asla birleşip onları köleleştiremesinler. Void Dragon'a da aynısını yaptılar. Onu da parçalara böldüler. Ama işin sırrı şu. Nekronlar bu parçaları sadece hapsetmekle kalmıyorlar. Onları kullanıyorlar. Bir kıtan şardı Nekronların en korkunç, gerçeklik büken teknolojilerini çalıştıran muazzam bir batarya işlevi görebiliyor. Ölümsüz bir tanrıyı alıp pile dönüştürüyorlar. Tesseract Labyrinth gibi muazzam ve akıl almaz yapılar kıtanın yaşam enerjisiyle çalışıyor. Void Dragon ise bundan farklı bir fonksiyon yerine getiriyordu. Nekron teknolojisini yaratan onun engin zihniydi. Ama bir parça eksik.
Nekronlar da bunun farkındaydı. Efendilerinin devasa bir parçasının kayıp olduğunu biliyorlardı ve yıllarca onu aradılar. Hatta bir keresinde küçük bir Nekron filosu doğrudan Mars'ın atmosferine adeta bir intihar dalışı yaptı. Çünkü orada kendileri için pahalı biçilmez bir şeyin gömülü olduğunu sezebiliyorlardı. Tam olarak ne olduğunu anlayamasalar da ırklarının kaderini değiştirecek bir şeyin o kızıl gezegende olduğunun farkındalardı. Ne arıyorlardı dersiniz? İşte bizi tekrar Mars'a, o yasak labirente getiren soru bu. Şimdi Warren Heaven'dan yüz binlerce yıl ileri saracağım. Çok daha sonraya. Mars'ta değil ama dünyada, Terra'da geçen bir döneme. İnsanlığın orta çağına. O dönemde şöyle anlatıla gelen bir efsane vardır. Parçalanan Void Dragon'ın en büyük, en güçlü şardı bir şekilde dünyaya ulaşmıştır ve orada krallıkların ve şövalyelerin çağında insanlığa dehşet saçıyordur. Kayıtlarda bu öyle ilkel, öyle masalsı bir dille anlatılır ki kaleleri yıkan, bakireleri yiyen bir canavar olarak tanınır. Tıpkı bizim masallarımızdaki ejderhalar gibi. Köyleri kasıp kavuran, korku salan kertenkelemsi bir dehşet. Ve o krallar ve kraliçeler çağında bu canavarın karşısına zırhını kuşanmış atının tepesinde bir savaşçı çıkar. İşte bu savaşçı imparatorun ta kendisiydi. Henüz imparator olarak ortaya çıkmadan on binlerce yıl önce ölümsüz bir perpetual'dı hala ve insanlık tarihinde gizlice dolaşıp tarihsel olaylara nüfuz ediyordu. Ama dikkat edin, bu bir masal değil. Bir şövalyenin ejderhayı mızrağıyla öldürmesi imgesi sadece bir paravan, bir görsel. İşin aslı çok daha ilginç. Çünkü imparator o canavarı kaba kuvvetle değil, asıl olarak muazzam psişik gücüyle alt etti. Hatırlıyor musunuz az önce ne demiştim? Kıtanın tek zaafı warp, psişik güç. Ve imparator insanlık tarihinin gördüğü en güçlü Psyker'dı. Yani bu kılıçla bir duello değildi. Doğru silahın doğru düşmana karşı kullanıldığı bir savaştı. Ve burada hikayenin en kritik detayı geliyor. İmparator Yıldız Tanrısı'nı öldürmedi, öldüremezdi de. Çünkü bir kıtanı yok etmek az önce anlattığım gibi gerçekliğin kendisine zarar verebilirdi ve belki de imkansızdı baştan zaten. Bunun yerine onu savunmasız hale getirdi. Peki sonra ne yaptı? Bu zayıf düşmüş tanrıyı prangalara vurdu ve onu Mars'a hapsetti. Ve Noctis Labyrinthus'un en derinlerine mühürledi. İşte makinelerin delirdiği, mantığın çöktüğü o yasak labirent burası. Bir hapishane. İçindeki mahkum ise galaksinin rüyalarını susturmaya çalışmış bir yıldız tanrısı. Ve imparator onu oraya gelişigüzel atmadı aslında. Bilerek, hesaplayarak belirli bir amaçla yerleştirdi. Çünkü bu baygın tanrının uykusunda bile gerçekliğe taşan bir şeyler vardı. Rüyalar. Hapishaneyi anlatmadan imparatorun planına geçmeyeceğim. Çünkü bu hapishanenin kalbi kendi başına bilinmesi gereken apayrı bir şey. Labirentin en derininde Church of the Dragon denilen bir oda var. Ejderhanın kilisesi. Doğal olmayan, gümüşi bir metalden inşa edilmiş, fizik yasalarını hiçe sayan bir mekan burası. Ve burası anlatması bile zor bir yer. Çünkü aslında burası 4 boyutlu. Şöyle açıklayayım. Bu oda bir küpün 4 boyutlu bir uzantısı. Yani ne demek bu diyecek olursanız, içine giren bir insan odanın bütün yüzeylerini aynı anda görür. Önündeki duvara bakarken aynı anda arkanızdaki duvarı, yandakileri, tavanı ve zemini de görürsünüz. Hepsini tek bir noktadan aynı anda görebilirsiniz. Ve daha da kötüsü, o oda aynı anda hem sonsuz hem de sonludur. Sınırlarını görürsünüz ama enginliğinin bitişi, ucu bucağı yoktur. İnsan zihni bunu kaldıramaz. Özellikle de soğuk mantığa, katı fiziğe adanmış zihinler taşıyamazlar bu kabusu. Mesela Mechanicus'un tek priestleri. Hayatlarını fizik kurallarının değişmezliğine adamış bu insanlar o odaya girdiklerinde gerçekliklerinin temeli paramparça olur. Nöbetler geçirirler, kusarlar, bayılırlar. Bazıları tamamen delirir. Kayıtlarda geçen bir araştırmacı odanın imkansız doğasını fark eder etmez varoluş algısı tümüyle anlamsızlaştığı için kendini uçurumdan aşağı atmış. Gördüğü şey yaşamaya değer her şeyi içinde öldürmüş. Tüyleri ürperten başka bir detayda da bazı kaynaklar ejderhanın hem mahkum hem de hapishanenin kendisi olduğunu söylüyor. Yani o imkansız geometri, o 4 boyutlu çılgınlık aslında Void Dragon'ın kendi yabancı doğasının bir yansıması belki de. Tanrı'nın nerede bitip hapishanenin nerede başladığını kimse kestiremiyor. Belki de duvarları yıkmak doğrudan Tanrı'ya dokunmakla aynı şey. Şimdi imparatorun asıl planına, dehasına yani asıl günahına geliyoruz. İmparator o tanrıyı Mars'a gelişigüzel gömmeli demiştim. Çünkü Void Dragon baygın haldeyken bile rüya görüyor. Ve bu rüyalar makinelerin tanrısı olan bu varlığın rüyaları Mars'ın devresine, toprağına, oraya yerleşen insanların zihnine sızıyor.
Düşünün, makinelerin efendisi bir yıldız tanrısı uykusunda kabuslar ve rüyalar görüyor ve o kabuslar bütün bir gezegeni yayılıyor. İlk Mars kolonicileri bu etkinin altında kaldılar. Bu sızıntı onlarda teknolojiye karşı içgüdüsel, neredeyse dini bir saygı, bir takıntı ve bir yatkınlık yarattı. Makinelerin bir ruhu olduğuna inanmaya başladılar. Devrelerin arasında kendilerine bir şeyler fısıldandığını duydular. Ve o sesin kendilerine yol gösteren yüce bir makine tanrısı, Machine God olduğuna inandılar. Oysa duydukları hayırsever ve kudretli bir tanrı değildi. Duydukları yabancıl bir yıldız tanrısının ışıksız, boş rüyalarıydı. İşte Cult Mechanicus'ın o devasa teknoloji dininin kökeni budur aslında. Mars'taki o saplantılı makine ibadetinin temeli bir tanrının lütfu değil, hapsedilmiş bir canavarın kabuslarıdır. Bir insan Tech Priest'in en kutsal anında Machine Spirit'in fısıltısını duyduğunu sandığı anda aslında dinlediği şey 10.000 yıldır zincirli yatan bir yıldız tanrısının uykusudur. Bir insan Tech Priest'in en kutsal anında Machine Spirit'in fısıltısını duyduğunu sandığı anda dinlediği şey esasında on binlerce yıldır zincirlerle yatan bir yıldız tanrısının uykusundaki kabuslarıdır. Ve bu sızıntının iki yüzü var. Uzaktan hafifçe geldiğinde Mars'ı insanoğlunun en gelişmiş sanayi gücü yapan bu güç kolonicilerde bir zeka ve teknoloji patlamasını da tetikledi. Age of Strife'ın o karanlık çağını atlatmalarını sağladı. Ama hapishaneye yaklaştıkça aynı güç bir lanet dönüşüyor. Makineler çıldırıyor, machine spiritler iflas ediyor, kayıp binary dillerde fısıltılar başlıyor. Yani Void Dragon hem Mars teknolojisinin sessiz mimarı hem de ona fazla yaklaşan her makinenin mantığını paramparça eden bir kaos kaynağı. Aynı anda hem bir armağan hem de bir ceza. Peki 10.000 yıldır bu sırrı kim koruyor? Bu kadar tehlikeli bir tanrı, bu kadar dehşetli bir hapishane başıboş mu bırakıldı? Tabii ki hayır. İmparator bu görev için ölümlüler seçti. Onlara Guardians of the Dragon adı veriliyor. Ejderhanın bekçileri. Görevleri çok ağır ve çok net. Birincisi Void Dragon'ın bulunmasını her şekilde engellemek. İkinci görevleri Tanrı'nın uykusunda kalmasını, asla uyanmamasını sağlamak. Üçüncüsü ve en önemlisi Void Dragon'ın çocuklarını yani Nekronları labirentten uzak tutmak. Hatırlıyor musunuz? Nekronlar Mars'a bir intihar dalışı yapmışlardı. Videonun önceki kısımlarında bundan bahsetmiştim. İşte bekçiler tam olarak bunun için varlar. Nekronların o devasa şardı geri almasının galaksideki güç dengesini alt üst edeceğini bildiği için imparator bu şekilde korunmasını buyurdu. Bir bekçi sıradan bir nöbetçi değil ama. Çünkü o 4 boyutlu odada normal bir insan zihni dakikalar içinde çökerken o bekçiler buna karşı dayanabiliyorlar. Bu yüzden imparator seçtiği bekçilere kendi gücünden, kendi ruhundan bir kıymık bahşeder. Bu kıymık hem onların akıl sağlığını o imkansız geometriye karşı korur hem de onlara olağanüstü uzun bir ömür verir. Çoğu zaman binlerce yıl. Bekçi sıradan Mars'a sızan o bulanık rüyaların aksine doğrudan ve berrak vizyonlar alır Void Dragon'dan ve bunları ejderhanın kilisesindeki o devasa kürsüde duran kitaba kaydeder. Hatta bazen bu vizyonlardan seçtiği bir bilgiyi makine tanrısı illüzyonunu bozmadan imparatorluğa armağan olarak salıverir. Mesela bir bekçi neredeyse kusursuz mekanik uzuv naklini bu şekilde açığa çıkarmıştır. Mechanicus için efsanevi bir buluş olan bu teknoloji aslında uyuyan tanrının rüyasından sızdırılmış bir kırıntıydı. İki bekçiyi de videoda isim olarak anacağım. İlki Semyon. Binlerce yıldır labirenti koruyan yaşı belirsiz bir adam. Kayıtlarda 2 parça deli bir parça insan olarak tarif edilir. Yanında fiziksel koruma için devasa kadim bir savaş servitörü bulunurdu. Diğeri ise Delia Saiteria. Horus Heresy sırasında Semyon'un yerine seçilen yetenekli bir kadın. Büyük yalanın bütün bilgisini zihnine yüklemek zorunda kaldıktan sonra yeni bekçi o oldu ve en az 10.000 yıldır kendi savaş servitörüyle birlikte o labirentte yaşıyor. Tek görevi ejderhanın uyumaya devam etmesini ve bulunmamasını sağlamak. Bir an durup düşünün. 10.000 yıldır o imkansız odada bir tanrının kabuslarını dinleyerek onun başucunda nöbet tutan bir insan var. Tek başına. 40K'nın en sessiz ve en korkunç kahramanlıklarından biri bu. İmparatorunkine denk büyük bile denebilir. Şimdi geldik bütün hikayenin doğruğuna. Şimdiye kadar anlattığım her şey, labirent, ejderha, sızan rüyalar, bekçiler hepsi tek bir hakikatle birleşiyor. Mars'ın kalbindeki o sırrın adı büyük yalan. The Great Lie of Mars. Toparlayalım. İmparator Void Dragon'ı Mars'a gömdü. Bunu Tanrı'nın sızan bilinçaltının gelecekteki yerleşimcileri etkileyeceği,
onların teknolojiye tapan bir din yaratacağını bilerek yaptı. Yani Colt Mechanicus'u daha Great Crusade başlamadan binlerce yıl önce bizzat imparator tasarladı. Tohumu o ekti. Peki neden? Cevap acımasızca pragmatik ama aynı zamanda beklendik. İmparator, bin yıllar sonra kuracağı imparatorluğun Mars'ın eşsiz teknolojik ve sanayi gücü olmadan ayakta kalamayacağını, yıldızları açılamayacağını biliyordu. Ordularını donatacak milyonlarca silah, sayısız gemi, o devasa titanlar hepsi Mars'ın demir ocaklarından çıkacaktı. Ona itaatkar, birleşmiş ve fanatik biçimde sadık bir mekanikum lazımdı. Ve imparator bunu nasıl elde etti? Asırlar sonra Mars'a geldiğinde kendisini Omnisci'ye ilan etti. Yani makine tanrısının fiziksel tezahürü, bedenlenmiş hali. Mars halkı beklediği tanrının nihayet geldiğine inandı ve imparatora koşulsuz, fanatik bir sadakatle bağlandı. Oysa imparator kendi tasarladığı, tohumlarını binlerce yıl önce ektiği bir dinin başına geçiyordu sadece. Kendi kurduğu sahneye baş aktör olarak çıkıyordu. İşte büyük yalan budur. Mechanicus'un tanrısı sahte. Daha doğrusu tanrı gerçek ama hayırsever bir makine tanrısı değil, zincire vurulmuş düşman bir yıldız tanrısının ufak bir parçası sadece. Ve onların kurtarıcısı dedikleri Omnisci'ya o tanrıyı oraya bizzat gömen kişi. Bu hakikati biraz da imparatorun kendi açısından tartmak lazım. Çünkü burası onun en karanlık, en gri portresini ortaya koyuyor aslında. İmparator Imperial Truth'u yani imparatorluk hakikatini bütün galakside zorla dayatıyordu. Din yasaktı, uzaylı etkisi yasaktı, batıl inanç yasaktı. Bunu uygularken sayısız tapınağı yıktı, sayısız inancı bastırdı. Ama aynı adam bizzat Mars'a yabancılı bir tanrı oturttu ve onun üzerine koca bir din kurdu. Yani dini düşman ilan eden kişi aslında gizlice bir dinin peygamberi oldu. Bu imparatora yakışır ölçekte galaktik büyüklükte bir kurgu. Adil olmak gerekirse savunucular da şöyle diyebilir. İmparator bir insan değil, bir doğa kuvvetiydi. Onun için kainat zaten dört boyutlu bir satranç tahtasıydı ve insanlığın hayatta kalması için atılacak en iğrenç adım bile meşru kılınıyordu böylece. Binlerce yıl ötesinden daha uzay yolculuğu mümkün değilken bu planı kurabilen bir zihin için Mars'ın inancı da o yerleşimcilerin hayatları da nihai amacın yanında ikincil birer değişkendi. Soğuk, hesapçı ama belki de gerekli bir sertlik. Ama madalyonun öbür yüzü de şöyle. Mars'ın altında bir saatli bomba gömülü. Düşman bir tanrının uyuyan parçasını insanlığın en kutsal ikinci gezegeninin temeline yerleştirdi imparator. Ve eğer bu sır bir gün ortaya çıkarsa, eğer Mechanicus taptığı tanrının aslında bir kıtan şardı olduğunu öğrenirse sonuç kocaman bir kıyamet olur. İnanç çöker, Mars Terra'ya sırtını döner ve imparatorluğu ayakta tutan o kutsal ittifak telafisi olmayacak bir iç savaşta paramparça olur. İmparator bu yüzden sırrı sakladı. Ahlaki otoritesini korumak için değil sadece, imparatorluğun bel kemiğini kırmamak için. İşte size imparatorun gerçek yüzü. Bir kahraman değil, bir aziz değil, bin yıllar üzerine oynayan bir kumarbaz. İnsanlığı kurtarmak için insanlığın en kutsal saydığı şeyi bir yalanın üzerine koyan ilahi bir varlık belki de. Peki bu hikaye nerede bitiyor? İşte en rahatsız edici kısım da bu. Bitmiyor. Mars'ın rahipleri ta başında o labirentten kurtulmaya çalıştılar. Onu dünyadan silmeyi, kat kat adamantyum altına gömmeyi denediler. Ama labirent onların iradesine hiçbir zaman boyun eğmedi. Kayıtların dediği gibi onu yok etmek imkansızdı. Çünkü hapishane sadece kaydan ibaret değil. İmparator bizzat o yolları oymuş, o dünyanın ana karayasına korku salan grifler, wardlar, mühürler kazımıştı. Efsaneye göre bir tanrının bile bozamayacağı emirler fısıldanmıştı oraya. Ama burada o ürpertici cümle akla geliyor. Duvarlar sonsuza kadar dayanmaz. Zincirler de eninde sonunda paslanır. İmparatorun aktif gücü olmadan ki o 10 bin yıldır altın tahtta ne ölü ne diri oturuyor ki altın taht videomu izleyenler bunu bilirler. Hapishane yavaş yavaş zayıflıyor. Mars'ın binary scriptlerinde tuhaf bozulmalar, kararsız enerji dalgalanmaları görünüyor. Mühürler aşınıyor, zincirler pas tutuyor ve içeride uyuyan o şey derinlerde kıpırdanmaya başlıyor. Eğer o hapishane bir gün gerçekten kırılırsa bu kontrollü bir yıkım olmaz. Mechanicus'un en yıkıcı kolu Ordo Reductor, o yıkım mimarları tam da bu yüzden labirentin etrafına konuşlanmış durumdalar. Sır fazla tehlikeli hale gelirse vurmak için. Eğer ejderha uyanırsa yanacak ilk yer Mars'ın kendisi olacak.
İnsanlığın kutsal demir ocağı kendi taptığı tanrının ateşinde kül olacak. Ve bunu bir de şu çerçevede düşünün. Cadia düştü. Cadia'nın o meşhur paylonları yıkıldı. Hatırlayın, paylonlar da Void Dragon'ın bir eseriydi. Cadia'nın düşüşüyle galaksiyi yaran Cicatrix Maledictum açıldı. Noctis Aeterna denen o sonsuz gece çöktü. Astronomica'nın ışığı galaksinin yarısı için karardı ve milyonlarca dünyayı karanlığa gömdü. Yıldız Tanrısı'nın galaksiyi susturma silahları bir bir devreden çıkarken onun Mars'taki hapishanesi de adım adım zayıflıyor. Bunların hepsi aynı anda oluyor. Tesadüf mü diyecek olursanız 40K'da tesadüf olduğuna ben şahsen inanmam. İşte Mars'ın altında uyuyan Tanrı'nın hikayesi. Bir yıldız tanrısı, galaksiyi susturmaya çalışan bir mucit, bir şövalye tarafından alt edilip kızıl gezegenin kalbine gömülen bir mahkum aslında. Ve onun kabuslarının üzerine kurulmuş milyarlarca insanın tapındığı kocaman bir din. Şimdi size sormak istediğim soru şu. Sizce Adeptus Mechanicus'un içinde gerçeği bilen kaç kişi vardır? O tek priestler makinelerine dua ederken gerçekten kör bir cehalet içindeler mi? Yoksa içlerinde bir yerlerde fısıldayan o sesin ışıksız bir kabus olduğunu sezenler var mı? Ve daha da önemlisi, imparator sizce haklı mıydı? İnsanlığı kurtarmak için bir tanrıyı gömüp bir yalanın üzerine imparatorluk kurmak, bu bir dahinin zorlu bir kumarı mıydı yoksa bir canavarın soğuk bir hesabı mı? Yorumlarda tartışalım çünkü bu sırrın dibi tıpkı o labirent gibi baktıkça derinleşiyor. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı ve bu karanlığa dalmaya cesaret edecek dostlarınızla bunu paylaşmayı da lütfen unutmayın. Kanala henüz abone ya da üye olmadıysanız ben sizin yerinize orada Reductor'a haber vermeden o işi de halledin derim. Neticede Engizisyon'un sabırlarının sınırları da o paslanan zincirler gibi sonsuz değil. Bir sonraki sırda görüşmek üzere. İmparator korur.